Citroen C4 Kaktüs ile birlikte Bodrum'dayız. Citroen bu görmüş olduğunuz C4 Kaktüs ile küçük crossover sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor. Bakalım C4 Kaktüs sınıfındaki rakiplerden sıyrılacak ve farklı özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. C4 Kaktüs tasarımıyla ilk bakışta bile çok farklı olduğunu ortaya koyuyor. İnce led gündüz farları, onun altında yer alan farlar ve küt burun kaktüsün en dikkat çekici yeri. Şüphesiz yan kapıların üstündeki koruma kaplamaları da C4 Kaktüs'ün gerçek anlamda sürüden ayrılmış bir model olduğunu vurguluyor. Arka bölümde de çizilmeyi önleyici kaplamalar fark yaratıyor. C4 Kaktüs'ün iç mekanı da en az dışı kadar dikkat çekici. Dışında Air Bump diye adlandırılan darbeleri emen koruyucu kaplamalar aracın çok farklı görünmesini sağlıyor. İç mekanda da bu tip özel detaylara yer verilmiş. Bunların başında kapıyı açıp aracın içine girdiğiniz zaman kapıyı kapatmak için tuttuğunuz tutamak geliyor. Bu çok farklı bir tasarıma sahip. Aracı çalıştırmak ve ilerletmek istediğinizde de her zaman olduğu gibi alıştığımız klasik tipteki bir vites koluyla karşılaşmıyoruz. Citroen'in Easy Push diye adlandırdığı düğmelerle vites seçimlerini yapıyorsunuz. Burada D, R ve N harflerinden oluşan 3 tane düğme var. Tahmin edebileceğiniz gibi D sürüş modu, R geri vites, N de boş konuma almanızı sağlıyor. Bu yeni tasarım sayesinde ön tarafta küçük eşyalarınız için oldukça geniş bir yer kazanılmış. Ama benim burada bir eleştirim var. Bu da böyle bir teknoloji kullanılmasına rağmen hala klasik tipte bir el freni kullanılıyor. Ve onun da yapısı çok büyük. Bu da küçük eşyalarınızı oraya koyup almak istediğinizde biraz sıkıntı yaratıyor. İç mekandaki farklılıklar bunlarla da sınırlı değil. Tamamen dijital bir gösterge paneli var önümüzde. Onun haricinde Peugeot 308 ve Citroen C4 Grand Picasso modellerinde de size bahsetmiş olduğum 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Buradan hem klima kumandalarına, hem yol bilgisayarına, hem müzik sistemine, hem de navigasyona rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ben yine klima kumandalarının bu sistemin içinde olmasını beğenmediğimi tekrar yineleyebilirim. Çünkü ona tek dokunuşla ulaşmak bence her zaman daha kolay. Torpido gözü de alışılmışın dışında aşağıda klasik tipte açılan bir torpido gözü yerine yukarıda ve daha büyük bir torpido gözü kullanılmış. Tabi burada hemen şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bu araçta ön yolcu için hava yastığı sunulmuyor mu? Tabii ki sunuluyor. 2014 yılındayız ve bu tip bir teknolojik otomobilde tabii ki ön yolcu için hava yastığı var. Ama hava yastığı tavandan açılıyor ve daha büyük olan yapısı sayesinde yaralanmaların daha fazla önüne geçtiği söyleniyor. Citroen C4 Kaktüs her ne kadar C4 adını taşısa da aslında C3 ve DS3'ün platformundan üretilen bir araç. Burada ön sırada iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Arka sıradaysa C3 ve DS3'ün uzatılan dingil mesafesi sayesinde iyi diz ve iyi baş mesafesi sunulmuş. 358 litrelik bagaj hacmi de bu sınıfın beklentilerini karşılayacak bir değer. Gelelim C4 Kaktüs'ün motor ve sürüş özelliklerine. C4 Kaktüs ülkemize iki farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Bir tanesi 1.2 litrelik benzinli motor, diğeri ise 1.6 litrelik dizel motor. Benzinli versiyonu ister manuel şanzımanla ister otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Ama benim kullanmış olduğum bu dizel versiyon sadece 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel bir şanzımana sahip. Motor 92 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor ve bu değerler C4 Kaktüs'ün performans beklentilerinizi karşılayabilecek bir araç olduğu anlamına geliyor. Otomatikleştirilmiş manuel dediğim, yani bu robotize şanzımansa her zaman olduğu gibi geçişlerinde biraz sarsıntılı ve ne yazık ki çok konforlu değil. Süspansiyonları da uzatılan dingil mesafesi sayesinde C3 ve DS3'e göre biraz daha iyi darbe emişe sahip. Son olarak her zaman olduğu gibi merakla beklediğiniz yakıt tüketiminden bahsedeyim. Ben bu aracı Bodrum çevresinde 120 kilometredir kullanıyorum ve yol bilgisayarında bana 5.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Aracı test ederken çok tutumlu bir yapı sergilemedim açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu motorun zaten tutumluluk potansiyelinin çok yüksek olduğunu daha önceki testlerimde de söylemiştim. Aynı şekilde bu araçta tutumlu bir yapıya sahip. Yani siz daha sakin bir kullanımla bu yakıt tüketim değerini daha aşağı çekebilirsiniz. Citroen C4 Kaktüs hem iç hem de dış tasarımıyla farklı olmak isteyen kullanıcılar için adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. Ancak kullanışlılık özelliğinin çok yüksek olmaması en büyük dezavantajı. Yine de günümüzde otomobillerin çok sıradanlaşmış olması C4 Kaktüs'ün fark yaratmasını sağlıyor. Görüşmek üzere.